Merhaba, ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Şimdi biraz leaky gut diye İngilizcesi havalı olan, Türkçesi sızdıran bağırsaktan bahsedeceğim. Daha önceki videolarda anlatmaya çalışmıştım ki bizim içimizdeki habitat nasıl iyi bakterilerden oluşursa ve nasıl onların istediği ve aynı zamanda bizim istediğimiz şekilde sağlıklı beslenirsek gümrük sınırımız olan bağırsak çeperindeki o tek katlı hücrelerden oluşan sınırcığı koruyabiliriz diye. Şimdi sızdıran bağırsaktaki temel mesele bakterilerin kötü olanlarını, yani kötü metan gazı, nitrozamin, kokuşmuşluk, fermentasyon, yani çürüme gazları çıkaran kötü bakterilerin kötü yiyeceklerden çıkarıyor bunu. Olması bir. Kötü bakteriler olacak bir. Kötü besinler bu bakterileri besliyor olacak ki onlar o artıkları çıkaracak. İki. Bir takım ağır metaller hayatımızda hep var. Nefes alarak bile akciğerime giriyor. İçtiğim şehir suyunda olabiliyor. Yiyeceklerin üzerinde zirai artıklar olabiliyor. Bunların hepsi kimyasal maddeler. Kullandığım ilaçlar, değil mi? Antibiyotikler, onlar vesaire. Bağırsağa giren her şey. Neler rahatsız eder anlamında söylüyorum. Bunlar daha parmakla gösterilebilir ajanlar. Yani kötü bakteriyi parmakla gösteririm, kimyasalları gösteririm, ilaçları gösteririm. Bir de parmakla tam gösterilemeyen yiyeceklerin yarattığı bir bağırsak sızdırması var. Şimdi yiyeceklerden önce bu öbür rahatsız ediciler şunu yapıyor. Eğer bağırsak düzeni içerisinde oraya uygun olmayanlar çoğaldıysa, zaten daha önce söylediğim gibi bağırsak çeperindeki hücrelerin beslenmesi için vücudun beslenmesinin dışında o liflerden gelen, iyi bakterilerin sebze liflerinden gelen iyi yağları da oraya vermesi lazım. Zaman içerisinde biz işlenmiş yemeye başladığımız zaman, sebze yemeği azalttığımız zaman, işte çok karbonhidratlı ama basit karbonhidratları yediğimizde, sahte, gerçek olmayan içecekler vesaire bunları içtiğimiz zaman beslenemeyen bağırsak içerisindeki dünyadan çıkan artıkların ilk zedeleyeceği şey o bahsettiğim tek hücreli, tek katlı, yani tek kat sıralanmış bağırsağın çeperindeki bariyer hücreleri. Şimdi bunlar hasarlandığında ne oluyor? Diyelim ki iyi bakteriler yok, onları siliyoruz şurada. Kötü bakteriler var ortalıkta ve bizim yediklerimiz de o kadar marifetli şeyler değil. Şimdi büyüterek çizelim. Normalde bu pililerin arasındaki şöyle birbirine yapışık yapışık olan güvenlik hücresi, o tek katlı hücreler, buradan gelen toksin, ağır metal, işlenmiş yiyeceklerin artığı, barbeküler, kızartmalar, alkol vesaire, antibiyotikler, gereksiz antibiyotikler ve ilaçlar, bütün bunların artıkları sebebiyle bunlar böyle zincir gibi birbirine bağlıyken aralarında boşluklar oluyor. Normalde zincir gibi bağlı olduklarında bu aralıktan içeriye hiçbir şey istemeden sızmazken ve sadece benim şuradaki askerlerimin dedektöründen geçmesini istediği besinlere izin verilirken, yani burada bir vize alma durumu var. Vizeyi iyi şeylere veriyor normalde buradaki görevliler, öyle söyleyeyim. Buna bağışıklık diyoruz biz. Bu bağışıklık görevlileri normalde vizeyi iyi şeye veriyor. Güvenlik sınırı küçükken zaten iyi şeyleri tanıyor da. Çünkü bunlar daha önceden anne karnından çıkıp anne sütü aldıktan ve o iş bittikten sonra ilk yiyecek yiyoruz ya. Bu askerlerin hepsi eğitimden geçiyor ve bunlar hangi maddeler A, B, C, D, bütün yiyecekleri hani azar azar çocuğa verilir ya, bunlar tanıyor. Diyor ki bunlar benim vücudumla uygun ve bunların hepsinin geçiş vizeleri var. Bunların hafızalarında, kafalarında bu bilgi var yani. Ama bu A, B, C, D maddeleri ancak burası kapalıyken şu minicik aralıktan sızıp da geçebilecek kadar küçük maddeler, zaten iyi sindirilmiş küçük maddeler ve ne toksin bunlar, ne ilaç artı, ne ağır metal, ne de sindirilmemiş yiyecekler. Bu aralık açılınca hop içeriye girebilir olacaklar. O zaman ne olacak? Normalde vize alanlar girebilecekken geçiş büyüdüğü zaman hem vize alanlar geçebilecek ama aynı zamanda da
henüz vizesi olmayan, mesela küçük A geçebilirken büyük A geçemezken büyük A da geçecek. B, C, D diyelim, neyse. Bunlar da artık buradan sığabilir olacak. Ben küçük A'yı tanıyorum. Yani küçük A'yı şöyle söyleyeyim. Diyelim ki elma yedim. Örnek olsun diye söylüyorum. Elmayı ben parçalandığımda elma parçalanıyor diyelim. Mesela işte elm oluyor. Değil mi? Pardon, elma şöyle olsun. Lema olsun. Ma olsun, A olsun, değil mi? En son hali A olsun mesela. Örnekle vermesi güzel oldu. Bu A'yı en son sindirilmiş halini güvenlik tanıyor, ona vize veriyor. Ama benim sindirimin iyi değilse, bağırsaklarım aralığı açılmışsa bu elma gene elma iken, değil mi? Elma halinden bu E gidiyor, mesela LMA kalıyor. LMA A değil yani, kocaman şey, ya da MA. Yani anlatabiliyor muyum? Büyük yapıyı, sindirimin amacı ne? Küçücük yapıya bölmek. Ağızdan itibaren yaptığımız şey o. Küçültmek istiyoruz içeri geçsin diye. Daha içeride de küçülecek de hücrenin içine girecek. Küçücük bir madde haline gelecek. Aralıklar büyüdüğünde sindirilmemişler de giriyor ve vize görevlisi, yani bağışıklık bakıyor, diyor ki ya ben buna vize vermedim. Bunun elma olduğundan emin değilim. Çünkü şimdiye kadar tanıdığım elmalar böyle değildi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi tabii ki elma bunu çok yapan bir şey değil ama bu hikayeyi en çok yapan yiyecekler dönüp dolaşıp durduğunuz o gluten içeren işlenmiş unlular. Çünkü onlar çok kolay buradan sızmaya ve çok kolay vize görevlisi olan bağışıklık hücrelerini sinir etmeye müsaitler. Yani elma o kadar etmiyor, elma etmez ya da doğanın parçası olan, yani sebzeler, meyveler, bitkiler, bunlar doğanın parçası. Bunları işlemediğimiz sürece vücutla uyumlu olduğu için bir tür bilgiyle vücut onu biliyor. Bu benimle uyumlu diyor. Onların DNA'ları bile birbiriyle konuşuyor esasında. Ama ben işte patatesi vücut biliyor ama patatesi ben kızarttığım zaman, yüksek ısıya maruz bıraktığımda, üstü kömürleştiğinde vesaire, o artık bilgiden çıkmış oluyor. Hele o bir de iyi sindirilmemiş ise ve bu bağırsaklarda başka sebeplerden o sızdırma olmuşsa, o içeriye girdiği anda artık ona vize verilmiyor ve dur deniyor. Şimdi bunun ayrıntılarını, yani güvenlik görevlilerinin, vize görevlilerinin nasıl vize vermediğini, vize vermeyenlere nasıl bir yafta takarak vücudun immün sistemini hadi bunları yok et, bunlar benim için uygun değil dediğini ve bunların çöktükleri, yani yok edilmek üzere çöktükleri yerlerde romatizmadan, Alzheimer'dan, otizmden, işte yüzümüzdeki kırışıklığa kadar bir sürü şeyin kökeninde olduğunu bilahare anlatacağım. Bağışıklık ve yiyecekler tepkisini, ama basitçe sınıflamak gerekirse olasılık hesabı önemli. Olasılık hesabı ne demek? Çan eğrisi var. Çan eğrisinin en yoğun olduğu yer. İşte bütün insanlarda olasılık hesabıyla bunu en çok yapan bu buğday, arpa, çavdar, yulaftan oluşan hububatların pişmiş hali, ekmek, işte makarna, pizza, börek olmuş halindeki durum. Birincisi bu. İkincisi süt grubunun biraz daha inek sütü gibi. Mesela yoğurt olmayabilir, kefir hiç olmayabilir ama süt bunu yapmaya daha müsait. Çünkü sütle ilgili problemler de o kadar yaygınlaştı ki bebeklerden bile aslında birazcık daha öteleniyor onun kullanılması. Üçüncü olarak da sentetik mayalar bunu yapıyor ama o da gene ekmekte vesairede var. Ama mesela işte diyelim ki birada hem arpa var hem maya var. Yani aslında tam orayı tetikleyecek şey. Yani burada ne bize en çok dürter derseniz, tabii ki aklınıza böyle bir işlenmiş yiyecekler marketi gelsin. Her şey poşetlerin içerisinde, işte hazır gıda falan, onları attık. Ondan sonra eve gittik. Evde hazır taze güzel yiyeceklerimizi kavurduk, pişirdik. İşte kömürde yaptık, onları da attık. Demek ki bunlar da olmayacak. Burada geriye kalan grup içerisinde aklımıza bütün bunları çıkardıktan sonra gelecek grup unlu gıdalar, yani gluten içeren unlu gıdalar ve süt grubundan özellikle süt gelmesi lazım ve maya, sentetik maya ile yapılanlar. Ama unlu gıdalar problem, gluten problem deyip de glutensiz yemek dediğimiz zaman gene bir hata var. Çünkü bir şeyin içerisinden gluteni çıkarabilirsin ama gene de o şey hala işlenmişse, glutenden yapılmamış ama mısır unundan pişmiş ekmek mesela mayayla, ya da gluten değil ama beyaz pirinç yiyorsun. Yani bunun da miktarları ile ilgili boş kalori sayılabileceği için sorun var. Yani sadece glutensiz yemek bir çözüm değil. Buradaki cümle şu olması lazım.
gluten veya değil bir şey, hep söylüyorum, mutfağa gelene kadar toprakla mutfak arasında başına çok iş geldiyse o aslında problematik olmaya müsaittir. Şimdi burada dediğim gibi en zor vize alan unlu grubu, şekerli grubu, süt grubunun bir kısmı, sentetik mayalılar. Ondan sonra da işte biliyorsunuz yani bütün kötüler grubu dediğimiz her şey, yani brokolinin kızarmış hali de vize alamaz. Daha doğrusu alsa bile içeride dert olur yani. O vizeden sonra neler oluyor onu anlatacağım. Dolayısıyla temelde bağırsaktaki delikten kaçan ve deliği arttıran yiyecekler bunlar.